Herkese merhabalar. Uzak zamanlarda bugün size benim çok sevdiğim bir kitaptan Amin Malof'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu bölüm kanaldaki ilk tarih kitabı incelemesi. Kanalda tarihle ilgili olarak sadece gravürler değil, özellikle tarih kitapları ile ilgili içerikler de olsun istiyorum. Ben daha çok Orta Çağ Türk ve Anadolu tarihi ile ilgili kitapları okumayı seviyorum. Bunun yanında bilim tarihi, antik Anadolu ve biraz da Mezopotamya tarihi okuyorum. Anadolu seyahatnameleri zaten hemen hemen en sevdiğim kitaplar arasında sayılır. Yani kısaca ilerleyen zamanlarda eski Anadolu gezginlerine ait çizimlerin, gravürlerin arasına sevdiğim, önerdiğim tarih kitaplarını da ekleyeceğim. Umarım beğenirsiniz veya hoşunuza gider. Kitabın içeriğine geçmeden önce kitabın biraz fiziki özelliklerinden bahsedeyim. Kitap toplamda 255 sayfa ve büyük boy bir kitap. Kapak tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kitabın kapağında Gustav Dor'un bir çizimi var. Haçlıların 2. Kudüs taarruzuna ait harika bir çizim ve bence kitaba çok yakışmış ve herhalde bu kitaba daha iyi bir kapak yapılamazdı diye düşündürtüyor. Kapak tasarımını da Mehmet Ulusel yapmış. Bunu da belirtmek isterim özellikle. Bu arada kitap kendi ayracı ile birlikte geliyor ve gerçekten çok şık bir kitap. Kitaplığınıza eminim çok yakışacak. Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış ve çevirisi Ali Berktay'a ait. Çevirisinin de kapağa kadar çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kitapla ilgili en başta çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. O da kitabın ismi. Kitabın ismi yani Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isminin kitabı biraz kısıtladığını düşünüyorum. Çünkü okursanız siz de göreceksiniz. Kitap içeriğinde Arap dünyası kadar Türkler yani Selçuklular, Selçuklu atabeylikleri hatta bana göre en ilginç Türk beyliklerinden Artuklular dahil var. Bunun yanında tabii ki Haçlılar var. Yani kitabın ismine bakınca sanki o dönem Arapların gözünden, bakış açısından olaylar aktarılıyormuş gibi ama öyle olduğunu kesinlikle söyleyemem. Bu anlamda kitabın ismi sizi yanıltmasın kesinlikle. Hatta Osmanlı öncesi Türk tarihi ile ilgili güzel bir kitap okumak isteyen herkese bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Hatta öyle ki kitap Türk tarihine ve hatta belki de genel tarihe bakış açımızı biraz değiştirebilecek nitelikte diyebilirim. Dönem ve olaylar zaten karışık. Mesela iki kardeşi aynı savaşta karşı karşıya gelmiş iki orduda görebiliyorsunuz. Ki bu ordulardan biri Haçlılara, biri de Türklere ait. İttifaklar, ihanetler ve daha nice ilginç noktalar var kitap içeriğinde. Tabii tüm bu içerik bir de Amin Malof'un anlatımıyla adeta bir roman havasına bürünüyor ki bence Amin Malof başarılı bir roman yazarı olduğu kadar başarılı bir de tarih anlatıcısı. İçerik bu kadar ilginç ve zengin olunca ben bu kitabı mümkünse yanında bir de tarih atlasıyla birlikte okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bir yerden sonra kitapta geçen tarihi kişilikleri, orduları, şehirleri takip etmek biraz zorlaşabiliyor. Fakat bir harita veya eğer bulabilirseniz özellikle bir tarih atlası aksine bu kitabı okuma sürecini çok zevkli bir hale getirecektir. Yani bunu özellikle tarih okumayı sevmeyen arkadaşlar için belirtmek istedim. Tarih okumayı sevmiyorsanız bile fikirlerinizi değiştirebilecek bir kitap kısacası. Bunun yanında kısa notlar da alabilirsiniz. Diğer yandan kitap kaynakları açısından sağlam bir kitap. Anlatısını özellikle birincil kaynaklara, Haçlı Seferleri zamanında tüm olan bitene şahitlik etmiş vakanüvislere dayandırıyor. Böyle olunca kitap belgesel bir nitelik de kazanıyor tabii ki. Zaten Haçlı Seferleri dönemi çok ilginç, okuması zevkli, hatta inanması güç olaylarla örülü. Mesela Haçlı askerlerinin bir yerde açlıktan yamyamlık yaptığını bile anlatıyor. Böyle inanılması zor şeyleri sağlam kaynaklardan da dinleyince kitap daha farklı, ilgi çekici bir boyut kazanıyor. Türk tarihi için ise bence çok önemli bir kitap. Genelde bugün Türk tarihi dediğimiz zaman hep Osmanlı tarihini aklımıza getiriyoruz ama bu kitapla birlikte en az Osmanlı tarihi kadar bir Orta Doğu Türk tarihi olduğunu da göreceksiniz. Özellikle Zengiler, Artuklular gibi beyliklerin, atabeyliklerin tarihte ne kadar önemli izler bıraktıklarını,
Türkmenleri, özellikle Türkmenlerin Orta Doğu'da ne kadar önemli bir varlık olduklarını, oluşturduklarını bu kitabı okuduktan sonra anlayabiliyorsunuz. Biraz da vahim olarak belki de Türk tarihinin özellikle okullarda ne kadar dar bir çerçeveye sıkıştırılıp tek düze bir şekilde bizlere anlatıldığını fark ediyorsunuz. Hatta bu kitapla birlikte ben keşke Türk tarihi okullarda Osmanlı tarihi kadar Selçuklularla, Türk beylikleriyle birlikte anlatılsa diye düşündüm. Yani bu kitap kısaca Türk tarihi açısından da dönemiyle ilgili olarak önemli, okuması zevkli ve çok güzel bir kitap. En başta dediğim gibi kitabın ismine takılmayın derim. Yani kitabı elinize aldığınızda bu kitabın sadece Arapların gözünden Haçlı seferlerini anlattığını düşünmeyin. Hatta kitabın içeriğinde Moğollar ve Memlükler dahil var. Kısacası tarih okumayı sevenler için güzel, anlatımı ilgi çekici, içerik açısından zengin bir kitap. Yer yer bir film gibi sürükleyici, belki de size tarih okumayı sevdirecek bir kitap olabilir. Uzak zamanlarda bu defa bir tarih kitabını ele aldık. Artık fırsat buldukça ilginç bulduğum, seveceğinizi düşündüğüm tarih kitaplarından da bahsetmek istiyorum. Bana destek olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Amacım tarihle ilgili zengin ve nitelikli bir içerik oluşturmak. Bir sonraki tarih kitabında veya eski bir Anadolu gravüründe tekrar görüşmek üzere, sevgiler.